Merhaba dostlarım, nasılsınız? Ben Yiğit. Bugün Hatay'da yaşanan bir olay hakkında konuşacağım. Belki haberlerde duymuşsunuzdur. Trafikte bir sivil vatandaş ile bir sivil polisin arasında bir gerginlik yaşandı. Sivil vatandaş emniyet şeridine giden polis aracının polis aracı olduğunu anlayamadı. Daha doğrusu önüne geçmesine izin vermedi falan. Aralarında bir takım tartışmalar yaşandı daha sonra. Bunlar hakkında bir yorumlarda bulunacağım. Yorumlarda bulunmadan önce umarım bu videodan sonra bazı şeyler değişir ülkemizde. Bu videoda açıkça gösteriyorken bazı şeylerin değişmesi gerekir gerçekten de. Neyse, ben yorumlamaya geçmeden önce bir videoyu izleyelim. Daha sonra size kendi fikirlerimi söyleyeceğim. Ne oldu? Emniyet şeridine geliyorsun. Bekleyeceksin. Beklemeyeceğim. Öyle polisin önüne araba kırmak değil. İn aşağıya. Polis misin? Nesin? İn aşağıya. İn aşağıya, aşağıya. İn aşağı. Çek. Çek. Lan dur. Şimdi ne işini yapacak onu söyleyin bana. Trafik cezası uygulanacak. Ne için? Ne yaptım? Yok, trafikte ne yaptın da ceza uygulanıyor? Ben onu anlamıyorum. Söylüyorum oğlum sana ne yaptın. Mukavemet yapmadım, Tamam hiçbir şey mı? yapmadım. Polis olduğunu Görevini değil. yaptırmaya direnmek. Hayır, Bu. görevini Ben nasıl sana yaptırıyorum? data basıyorum. Data Yol ver diyorum, polis diyorum, Arkadaş- kimsin diyorsun. Duyulmuyor Bak bile. öyle bir dünya yok. Adam sana polis diyor. Kimsin diye bir dünya yok kardeşim. Ben senin polis olduğunu bilsem yol göz- veririm zaten. Lan adam sana polis dedi mi? Duymadım. Adam sana polis dedi mi? Duymadım. Sen niye o zaman kimsin diyorsun? Senin polis olduğunu bilsem Sen niye kimsin, değil mi? kimsin diyorsun? Hayır, Bana sen- cevap ver. Hayır, Bir sen şey kim- duymadıysan niye kimsin diyorsun? Ha? Kimsin demedim. Sen kimsin dedim ben sana. Sen kimsin diye bağlı. Oğlum ağlayacaksan, Ağlamak değil. Polisin arabaya dur bak, tamam mı? Görevini yerine polisin görevini yerine getirmemesi için faaliyet gösterdi. Saygılar. Ne sayıyorsun sen? Heh. Geç yanına. Ya şu geri zekalı yola. Yok kaza yok da önümüze verdi beyefendi, yol vermiyor. Hakkını veriyor. Bakın, şimdi videoyu izledikten sonra tabii ki de ilk göze çarpan şey polisin aşırı bir tepkisi. Yani normalde bir memurun bu derecede aşırı bir tepki vermemesi gerekir. Yani siz sonuçta polis olarak bir yandan da vatandaşlara örnek olmanız gerekiyor. Belli ki bu memur abimiz daha bunu öğrenememiş ve gördüğünüz gibi karşısındaki vatandaşa hakaretlerde bile bulunuyor. Tabii videoda ilk önce göze çarpan şey bu. Peki polisin burada haklılık payı var mı? Bana sorarsanız aslında polis ilk başta emniyet şeridinden yola geçerken vatandaşın durmaması üzerine zaten bir kornaya basıyor. Yani o tıt diye çıkan bir ses var. Yani belli bir polis olduğu veya ne bileyim bir memur olduğu belli. Bu sesten vatandaşın bunu zaten anlaması lazım. Belki on heyecanlanıyor, belki başka bir şey oluyor, tam bilmiyorum. Büyük ihtimal burada farkına varamıyor. Bu sesi duyamıyor. Yani duymayacağını da sanmıyorum çünkü yanındaki araba. Çok uzaklardan bile duyulabilen bir ses bu. Daha sonra devam ediyor. Bir kere burada vatandaşın bir hatası var. Çünkü bu siren sesini duymaması imkansız gibi bir şey. Yani dibindeki araba sonuçta. Tamam, vatandaşın burada bir hatası var. Belli ki siren sesini duymamış. Bu denli tepki göstermesi polis abimizi haklı yapar mı? Bence yapmaz. Yani az önce bahsettiğim gibi sonuçta siz polis olarak bir yandan da vatandaşlara örnek olmanız gerekiyor. Belli ki polis abimiz bu olaydan önce büyük ihtimal belli bir şeylere sinirlendi veya sinirlerine hiçbir şekilde hakim olamadı. Belki yapısı da böyle olabilir. Tanımıyorum yani kendisini. Direkt silahını çıkararak bu vatandaşı kovalamaya başlıyor. Yani buna gerek var mı? Bence hiç yok. Çünkü karşındaki vatandaş belli, yani seni tanıyamadı. Tam karşındaki vatandaş bir hata yaptığın şüpheli durumuna düştü. Fakat hani elinde bir silah mı var adamın ya da ne bileyim sana karşı bir tehlike mi arz ediyor durumda da sen silah çıkarıyorsun. Ya ne bileyim, gaza basıp kaçmaya mı çalışacağız da bu silah çıkarıp koşturmak nedir yani, bana çok saçma geldi bu. Yani belli burada polis abimiz bayağı bir hatalı. Belli ki bu mesleği profesyonel olarak da yapmıyor. Zaten gördüğünüz gibi üslubundan da konuşma tarzından da ne kadar profesyonel olmadığı belli. Yani benim bildiğim bir cinayet işlenir veya ne bileyim bir olaya karışılır. Hani bir kaçar, kovalama durumu olur. Ya da yani çok büyük bir olay olur ki hani polis bu şekilde bağırır. Ama burada bence çok büyük bir olay da yok. Belli yani bu polis abimiz sinirlerine hiçbir şekilde hakim olamıyor. Vatandaş haliyle soru, yani daha olayı belli ki kavrayamadı. Hani tam polis olduklarını anladı bir şekilde. O da şaşkınlıkla hani soruyor, ne yaptım diyor. Burada polis abimizin üslubuna uygun bir şekilde açıklaması gerekir. Şöyle diyebilir de ben sivil polisim, sen benim görevimi yapmama engel oluyorsun. Bundan dolayı sana ceza işlem uygulayacağız gibi işin üslubuna göre bu durumu anlatabilirdi. Ama bakın yani böyle bir üslup olamaz. Ne yapacak onu söyleyin bana. Trafik cezası uygulanacak. Ne için? Ne yaptım? Yok, trafikte ne yaptın da ceza uygulanıyor? Ben onu anlamıyorum. Söylüyorum oğlum sana ne yaptın. Mukavemet yapmadım, Tamam hiçbir şey mı? yapmadım. Polis olduğunu Görevini değil. yaptırmaya direnmek. Hayır, Bu. görevini Ben nasıl sana yaptırmadım? data basıyorum.
Data Yol ver diyorum, polis diyorum, Arkadaş- kimse kimsin diyorsun. Duyulmuyor Bak bile. öyle bir dünya yok. Adam sana polis diyor. Kimse kimsin diye bir dünya yok kardeşim. Ben senin polis olduğunu bilsem yol göz- veririm zaten. Bakın işte vatandaş daha sonra tekrar duyamadığını, hani gerçi o polisin dat dedi yani polis kornasının sesini de duymaması imkansız. Çünkü yanında hani araba. Belli ki o an aklı karıştı, anlayamadı polis olduğunu. Bunu söylemeye çalışıyor. Hatta polis olduğunu bilseydim yol verirdim zaten gibisinden de bir cümle kuruyor. Belli hani burada vatandaşın aslında kötü bir niyeti yok. Sadece polis olduğunu anlayamadı. Ama bunca tepkiye gerek var mıydı bilemiyorum. Yani gerçekten de yoktu. Bakın daha sonra bu arkadaki bir abi beliriyor. Belli ki o da bir memur. Belki aynı ekip otosunun içindeydiler. Tam videoda belli olmuyor ama şöyle bir cümle kuruyor. Ağlayacaksan diyor. Kimse kimsin demedi. Sen kimsin dedim ben sana. Sen kimsin diye bağlı. Oğlum ağlayacaksan, Ağlamak Abicim biz Suriye'de değiliz, Irak'ta değiliz, Afganistan'da değiliz. Hani bu nasıl bir cümle, bu nasıl bir üslup? Yani polis olmanız sizin vatandaşlara karşı bu şekilde bu üslupla konuşmanızı haklı mı gösteriyor? Tabii ki de hayır. Bakın bir sürü polis de var çevremde tanıdığım. Gerçekten çok iyi niyetli. Hatta birçoğunuz videolarda bile gördüğünüzde genellikle polislerin hani güzel bir üslupla konuştuğunu, vatandaşa olayları sade bir şekilde anlattığını hepiniz görmüşsünüzdür. Fakat bu videodaki abiler bana hiç profesyonel gelmedi. Üslup sıfır gerçekten de. Devam edelim. Sürekli arabaya dur bak, tamam mı? Görevini yerine polisin görevini yerine getirmede faaliyet gösterdi. Saymıdan. Ne sayıyorsun sen? He? Geç yana. Geç yana. Bakın daha sonra bu çok sinirli olan polis abimiz adama bağıra bağıra tekrardan suçunu anlatmaya çalışıyor. Tabii hala aynı üslupla. Hani burada vatandaşın polisi tanımaması veya ne bileyim işte sireni duymadığı için hala önüne kırıp devam etmeye çalışması onu aklamaz. Hani bir şekilde vatandaş zaten hatalı. Hani bu üslupla zaten bir polis haklı olamaz. Ya şu geri geçelim yola. Yok kaza yok da önümüze verdi beyefendi, yol vermiyor. Hakkını veriyor. Evet arkadaşlar en sonunda da duyduğunuz gibi telefonda konuştuğu kişiye vatandaş hakkında şu gerizekalıyla uğraşıyoruz ya diye bir ithamda bulunuyor. Dediğim gibi vatandaşın hatası var. Tamam belli videoda polisi tanıyamıyor ama onu suçsuz yapmaz. Ama polisin suçu da burada tabii ki de bu şekilde hakaretlerde bulunmak. Affedersiniz mağaradan çıkmışçasına bir üslupla konuşmak. Umarım bu videodan sonra da bu polis abimiz hakkında da bir inceleme başlatılır. Çünkü dediğim gibi hani bu polis abimiz de suçlu durumda burada. Adamın da zaten arabasındaki kameralarla her şey belli yani kayıtları var. Büyük ihtimal bu durumdan ötürü polis abimize de bir ceza gelecektir diye düşünüyorum. Ki gelmeli de zaten. Yani sonuç olarak dediğim gibi ülkemizin işte çok övdüğümüz Avrupa ülkeleriyle yarışması için, onların seviyesinde olmak için hani bu tarz durumlara karşı da önlemler alınması gerekir. En başta da söylediğim gibi umarım bu video bir şeylerin değişmesi için bir başlangıç olur. Yorumlarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorum yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.